Karadeniz Turu 2. durak. Görevimiz amortisör tamiratı. Zihni siniri projelerde bugün. Yapılabilecek mi? Ne kadara yapılacak? Maliyeti nedir bu işlerin bu dönemde? Ne kadar? Gitti çocuğumun mama paraları gitti çocuğum. Sağ sol 10 rotil, ön 2 yay, ön 2 amortisör, ön 2 salıncak, viraj demiri, ön 3 lastiği. Sanayide Evet. iş arıyoruz. Trabzon sanayi. Eleman arayanlar bize ulaşın. Bağlantılar yeni nesilmiş ama bu arkadaş bu da bilye dağıtmış. Bu durumdan hiç hoşnut değiliz. Maliyete neler değişti? Biriktirdiğimiz paranın tamamı gitti şu an. Şu arabanın durduğu yer muhtemelen. Bayağı yol kenarıymış burası ya. Evet. Ne yapayım? Yeşiliyle güzel, deniziyle güzel. Aslında hırçın olan deniziyle daha güzel olan ama bizi bu sakinliğiyle karşılayan Karadeniz'e merhaba dedik arkadaşlar. Biraz daha şöyle deneyeyim. Tutturamadım. Ah. Aşağıdan geliyor sandım da. 70 kilometrelik, konuşamadım, 70 kilometrelik bizim için yorucu ama araba için daha yorucu olan bir yoldan geldik. Artvin'den Hopa'ya indik. Hopa'dan da devam ettik. Arhavi'yi de geçtik. Şu anda Rize istikametine doğru devam ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. İnanılmaz derecede destek aldık sizden. Gerek Instagram üzerinden gerek YouTube üzerinden. Mesajlar, telefon numaraları yağdı. Nasıl yardımcı olabiliriz diye birçok mesaj aldık gerçekten. Evet. Önceki videomuzu seyretmeyenler için kısaca Kısaca özet geçelim hemen. Şavşat Artvin arasında sağ ön tekerin olduğu yerdeki amortisörün yayını kırdık ve Artvin'de servis bulamadık. Servis olmadığı gibi zaten parça da yok ve onu takabilecek yetkinlikte bir yer olduğunu da düşünmedik. Yaparız, hallederiz diyen ustalar oldu ama daha garantiye almak için ve bu halde yürümemiz sorun olmadığı için buraya kadar geldik. Aynen. Buradan önce Rize'yi deneyeceğiz. Olmazsa Trabzon'da kesin halledebileceğimizi söylediler. Evet. Ya bütün oklar Trabzon'u işaret etti aslında Evet. ama biz bir ihtimal Trabzon'a varmadan halledebilirsek şayet Trabzon'a Trabzon'a varmadan halledebilirsek şayet halledeceğiz. Halledemezsek kırık amortisörümüz ve patlak sol amortisörümüzle yola devam edeceğiz. Yani Karadeniz yaylalarından bu halde inebildiysek yavaş yavaş artık sahil kıyısından devam edeceğiz. Daha güvenle hareket edebiliriz diye Evet düşünüyoruz. ama çok güzel ya, denizi özlemişiz. Ve çarşaf gibi deniz ya. Karadeniz'in güzel. hırçın denizi bizi havuz gibi bir halde karşıladı. Şu anda Arhavi tarafındayız. Arhavi'yi yeni geçtik. Maalesef biraz yine her yer çöp. Bu taraflar çok çöp. Çok ya yani. Neyse denizi görmüşken hazır hemen bir inelim. Videoya başlangıç yapalım dedik. Evet. Çünkü artık yolda, geçen videoda da çok stresliydik ve yol çekmek istemedik bu yüzden. Artık rahatladık sahile kavuşunca. Aynen öyle. Şimdi yavaş yavaş yola devam edeceğiz. Bu akşamlık kalacak bir yer bakacağız sahil boyu üzerinde. Sonra yarın tekrar yola devam edeceğiz. Yola devam. Bakalım. Bakalım nasıl bir yer bulacağız. Hadi hep beraber gidelim. Merhaba, gelebilir miyim ben de? Evet, yerime geçebilir Gel miyim? kuzum. Aferin sana. Hayır. Hayır, yola gideceğiz. Herkes kendi yerine. Lütfen. Aylar sonra bayağı medeniyete geldik. En yukarıları da medeniydi bence. Market yoktu aşkım. Evet. Burada sinema salonu var, Ramada Otel var falan, yani hani öyle medeniyetten. Anladım.
Aa, bu nasılmış? Evet. Mesela Atatürk Parkı var. Yol üzerinde Atatürk Parkı diye bir yer. Bayağı kafeler hareketli şu anda yan tarafta. Hava güzel ya, herhalde o yüzden kalabalık. Muhtemelen. Gördüğümüz fotoğraflarda bayağı boştu çünkü burası. Şu tarafta ufak kafeterya, çay bahçesi gibi yerler Tamam, var. biraz İskele var. Yürüyelim, deniz kıyısına gidelim. Evet, hadi gidelim. Çok özledin sen deniz kıyısını. Evet. Ayaklarımı bile suya sokmayı düşünüyorum şu anda. Oo, o kadar. O kadar yani. Ay Max. Basket sahası, kaykay sahası, yürüyüş yolları, bisiklet yolları. Güzel bak. Yıldızların altında da oturabiliriz. Evet, yıldızların altında sahilde deniz kıyı. İşte aşağısı kayalıkmış ya. Hayallerim yıkıldı. Ayaklarımı suya sokacaktım. Evet, o tarafa geçebiliriz. Aşağısı böyle kayalık. Az önce dediğim ya, ayaklarımı sokamadım diye. İşte şurada ileride bir sahil var. Ama oraya yürümeyiz şimdi. Bence şurada yer boşalmışken oraya yerleşelim. Ya bu çocuk hep çok mutlu ya. Hep çok mutlu ya. Şu ağza bak. Bir karış açık ağız. Nereye geldik Max? Hı? Deniz kenarına mı geldik? Bir şey kesildi. Nereye geldik? Şapşık surat. Tabii 2 gündür değil mi? Dün müydü? Dün değil, bugün sıcak. Bugün daha sıcak. Bugün sıcak, tişört giydik tekrar. Hatta Tolga şort giydi. O kadar sıcak oldu bir anda karlı buzlu havalardan sonra. Şimdi dinlenme zamanı. Evet, ilk durağımızın da sonuna geldik. Karadeniz turu 2. durak. Görevimiz amortisör tamiratı. Ama bir durağımız daha var. Evet, arada konaklama yapacağız. Çünkü hafta sonu hafta sonu geliyor ve burası biraz hareketli bir yer. Dün akşam güzel bir uyku çektik burada. Ama hafta sonu oldukça kalabalık olur diye düşünüyoruz. O yüzden ileride başka bir konuma doğru devam edeceğiz. Servise biraz daha yaklaşacağız. Hafta sonunu geçirmek için yeni bir yer arıyoruz. evet, deniz kenarı ve plaja erişimimiz olursa efsane olur. Evet. Burada bir hayal kırıklığı söz konusu olmuştur. Sahili bulamayınca aşağıda. Belki ayaklarımızı sokarız. Belki bu çocuk yüzer belki. Hava güzel ama yağış gözüküyor ileriye doğru. Evet. Bakalım yağacak mı, yağmayacak mı? Deniz keyfi yapabilecek miyiz bir sonraki konumumuzda? İnşallah. Gökyüzü. Evet. Yeni konuma doğru devam ederken Market alışveriş yapmamız gerekiyor. nasıl boş boş baktın öyle? Evet, sen devam edeceksin diye baktım Ama ya. sizi gösteriyorum işte, sen devam et diye. Eşek sıpası. Market alışverişimizi yapalım. Yola devam edelim. Burası Rize Ardeşen. Evet. Fırtına Vadisi var meşhur ama giremeyeceğiz. Ama gidemeyeceğiz, evet. Birçok noktadan geçtiğimiz gibi Fırtına Vadisi'nde es geçiyoruz. Çünkü öncelik yine tamirat, Amortisör. tadilat. Bu arada yaklaşık 200-250 kilometrelik bir güzergahı maalesef es geçerek böyle ufak ufak devam edeceğiz. Mecburen. Tabii size bunun tek bir videoda göstereceğiz. Bu videoda en çok kilometre yaptığımız video olmuş olacak. Galiba öyle olacak. Tamirciye ulaşana kadar, hatta belki tamirci videosuyla beraber. Evet, onunla beraber çıkartırız. Yeşil yandı. Kaçkar Dağları Milli Parkı, Ayder Yaylası. Hepsi bu tarafta. Evet, oraya da gidemiyoruz tabii ki. Şey oluyor bu. Tecrübe oluyor. Neyin nerede olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Evet. Şimdi ya alt tarafı yay kardeşim, hani orada illaki birini bulursunuz, yaptırırsınız diyebilirsiniz ama sadece yay değişimi yapmayacağız. Biz ön takım komple yaratılacak. Evet. 2 defa iş yapmak istemiyoruz. O yüzden dolayı komple ön takıma müdahale edileceği için araçtan anlayan bir servis arıyoruz. Yetkili servislerin de ücretleri malum olduğu için daha uygun bir özel servis arıyoruz. Aslında o yüzden bu kadar yol yapıyoruz. Yoksa Artvin'de de bunu bir şekilde yaptırırdık. Kargo siparişi verirdik, gelirdi, yapılırdı ama bizim
istediğimiz gibi olmayacaktı sonuç Eğer olarak. sadece yayı yaptırmış olsaydık sol taraftaki süspansiyon sorunumuzu çözememiş olacaktık ve onun için tekrar işlem yaptırmamız gerekecekti. Madem işçilik vereceğiz bir servise, hepsini bir arada yaptıralım istiyoruz. O yüzden ve güvenli bir yerde yaptıralım istiyoruz. Hemen şunu da ekleyeyim. Sol taraftaki yay değişince mecburen sağ taraftaki yay da değişecek. Yani yay değişimlerinde birini değiştirip birini bu idare eder diyemezsiniz. İkisinin de aynı anda değişmesi gerekiyor. O yüzden o taraf tekrar sökülecek. Yani bu 2 defa işçilik demek. Gerek yok. Evet, o yüzden Trabzon'a kadar gidiyoruz. De, hareket etmemize engel bir durum olmadığını öğrendikten sonra biraz da rahatladık açıkçası. Şu an 45-50 kilometre süratle gidiyoruz. Evet, ilk gün bir önceki videoda ilk gün bayağı 20 ile falan gitmiştik ama orada tabii yaylalardan iniyorduk. Sorunluydu oradaki yollar, inişler, tırmanışlar, yoldaki eğimler ekstra zıplamaya sebep olduğu için hep bir tedirgin ediyordu. Burada sahil boyunda dümdüz yolda hareket ediyoruz, o yüzden rahatız. Konaklayacağımız yere çok az kaldı. Ama bizim hala suyumuz yok. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız. Bütün yerleşimler karşı tarafta. Camiler falan. O yüzden bu tarafta su bulamadık hala. En son suyu nerede doldurmuştuk? Bu bir son- rekor. Şehirler değiştirdik suyumuzu. Kaç tane şehir değiştirdik hem de. Evet. Kars Susuz Şelalesi'nde. Ardahan Susuz Şelalesi. Kars mıydı? Ardahan mıydı? Susuz Ardahan Şelalesi. sınırlarında Susuz Şelalesi. Evet. En son orada değiştirdik. Doğudan Karadeniz'e indik bir deposuyla. Nereye gidiyorsun babacığım ya bu süratle? Yeni Rize Trabzon. Çayeli tüneliymiş. Yani Çayeli'ne geldik. Öteki tünel 1100 metre. 100 metre maşallah. Evet. Burada tüneller çok avantajlı ya. Şimdi şöyle bir yere geldik. Çayeli Kemeraltı Aile Plajı. Sağ olsunlar, su sorduk. Buradan doldurabilirsiniz dediler. Evet. Şansımıza onlar da tadilat yapıyormuş, açıklar. Yaza hazırlık yapıyorlarmış. Evet, yani eğer bugün gelmemiş olsalar hava kapalı değil biz susuz kalacağız. Vallahi. Zihni sinir projelerde bugün. Evet, aldığımız su biraz kirli gibi. O yüzden süzgeç yaptık kendimiz. Üstünde tortular vardı suyun. Malum hunimizi hala alamadığımız için. Huni'de böyle Evet. bir süzgeç vardı. Çay süzgeci geldi aklımıza. Çayeli, gel bana bazı. Oy çayeli, çayeli. Böyle bir şarkı yok. Çay elinden öteye diye bir şarkı var. Ama şimdi ben çayelinden öteye diye girmiş olsam belki telif yer. Tamamen ondan dolayı. Tanırsın. Evet, konaklamayı düşündüğümüz yerde kalamadık çünkü yan taraftaki ufacık park alanında eğimli kalacağız ve yayın kırık olduğu tarafa doğru eğimli kalacaktı. O yüzden yola devam ediyoruz. Çayeli'ni geçtik, Rize merkeze doğru gidiyoruz. Oralarda bir nokta daha var. Yalnız buralar her taraf çay bahçesi. Evet ya, yol kenarında böyle aşırı eğimli topraklar. Orada çay bahçelerinde çay topluyorlar. Çuvalları fark ediyoruz uzaktan. Çekemedim çünkü çok uzak görüntüler. Belki sonrasında bir çay bahçelerine doğru da gideriz. Olabilir. Olabilir. Rize merkeze gelmeden hemen önce. Şöyle bir park var. Şimdilik şuraya park ettik ama tam arkamızdaki boşluk alanda tekerlek izleri var. Yani drift yapmış burada gençler. Güzel bir park alanı fakat hafta sonu olduğu için
Burada konaklamayacağız muhtemelen. Evet, çok kalabalık olur. O yüzden biraz daha devam edeceğiz. Yol çizgileriyle imtihanımız. Merhaba Rize, biz geldik ama transit gidiyoruz. Evet. Artvin'den Rize'ye kadar geldik ya. Vallahi billahi hiçbir yere de giremedik. Çok hızlı ilerlemiş oluyoruz ama yapacak bir şey yok maalesef. 40 kilometreyle inanılmaz derecede hızlı Aynen, ilerliyoruz. ama yani bir yeri gezmeden geçiyoruz o bakımdan. Evet. 40-50. Gidiş hızımız bu son bir haftadır. Evet. Yavaş Maalesef yavaş. ya, yapacak bir şey yok işte. Bunlar hep yolda olmanın getirmiş olduğu olaylar. Buralara bir daha geleceğiz. Evet. O zaman girmediğimiz delik kalmaz. Güle güle Rize. Biz geldik ve gidiyoruz. Ama tekrar geleceğiz. İyi dere. Kıyıdan kalacak yer arıyoruz. Evet. Yaklaşık 4 tane nokta geçtik ama çok, yani hafta sonu orada kalmayı planladığımız için uygun yerler değildi. Genelde parktı. O yüzden çok kalabalık olacaktı. Vazgeçtik. Bakalım, burada bir sahil şeridi gösteriyor. Ana yoldan da uzak. İnşallah uygun bir yer buluruz. Güzelmiş. Çok büyük. Bir uçağın gölgesine sığındık. Evet. Trabzon Of'a kadar geldik. Evet ya. Hafta sonunu burada geçireceğiz muhtemelen. Yani burası da çok uygun değil aslında ama Evet. artık başka alternatifimiz yok. Saat 5'e geliyor. Artık durmamız lazım bir yerde. Buranın avantajı, alan çok geniş. Şimdi şöyle de yanlış algılanmasın. Hani Artvin'den, sahil boyundan, Hopa'dan sonra hiç mi duracak yer yok olarak algılanmasın. Duracak çok fazla yer var. Ama bizim için duracak yer yok. Evet, yani durup vakit geçirebilir. Kısa süreli ya da bir gecelik, mesela akşam kaldığımız yerde, hareketli bir yerde, ama işte orada da kalabilirdik aslında. Ama hafta sonu kalabalık olacak çok fazla ve 2 gün daha aynı yerde kalmamız gerekeceği için Evet. oradan hareket etmek istedik. Sonrasında uygun bir yer buluruz diye. Yine vardı işte yol kenarında o su doldurduğumuz yer mesela. Çok işlek bir yol değil ama hafta sonu kalabalık olursa park edecek yer olmadığı için bir sıkışıklık, bir karmaşa ya da bir kendimiz gereksiz huzursuz kalabalık hissedebilirdik. olacak. Evet, daha sakin yerlerde kaldıktan sonra da aslında biraz daha kaçasımız geliyor öyle yerlerden. Normalde şehir içi konaklamalar sonrası bu kadar çok önemsemiyoruz bu durumları belki ama yani burada da hemen yanımızdan trafik akıyor ama alan çok geniş, yeşillik. Şu bulunduğumuz alan da en kuytu köşesi gibi gözüküyor ilk girişe göre Evet, bakarsak. evet. Zaten içeride dinleneceğiz hafta sonunu. Aynen. Çünkü pazartesi de servisler açıldığı gibi artık Trabzon'a da yaklaştık iyice. Evet, Trabzon'a 70 kilometremiz falan var. Yani pazartesi erken çıktığımız zaman işte 2 saat içinde falan Trabzon'a varırız. Evet. İşimizi yaptırırız. Bakalım ne kadar maliyet çıkacak, ne olacak? Hasar ne kadar büyükmüş? Başka bir probleme yer açtı mı, açmadı mı, onları göreceğiz. O zaman kahve yapalım da şu manzaranın tadını çıkartalım. Olur. Küçük Akyüz'ün misafiriydik hafta sonu. Gibi. O pilotun uçağın pilotu. Ondan sonra bir de şu arkadaşlar, Misafirlerimiz de var. misafirlerimiz var. Gerçi onlar ev sahibi, biz onlara misafiriz. 2 gündür yağmurluydu. Bulunduğumuz yer yağmurdan dolayı sessiz sakin oldu. Her ne kadar trafik sesi olsa da azıcık. Evet. Ondan Ama sonra- sonu kalabalık olmadı böyle yağmurlu olunca. Evet. Şimdi Trabzon'a doğru devam edeceğiz. 45-50 kilometre gibi bir mesafemiz var şu an servise. Servise gideceğiz. Bakalım serviste bizi neler bekliyor, neler olacak, neler bitecek.
Yapılabilecek mi? Ne kadara yapılacak? Maliyeti nedir bu işlerin bu dönemde? Ne kadar sıkışmış bakalım. Hepsine bakacağız birazdan. Yavaş yavaş toparlanıyorum ve yola çıkıyoruz. Servise son 15 kilometre. 13 kilometre. 13 kilometre. Trabzon merkeze gelebildik sonunda. Kaç gün sürdü? Bir hafta falan galiba. Hafta sonunu geçtik çünkü yani hafta sonu olmasaydı daha kısa sürebilirdik ama. Evet. Uzun bir süreç oldu. Tedirgin, stresli bir yol oldu bizim için. Ama Parçalara bölünce çok daha şey olmadık aslında. evet 4 kilometre falan kaldı. Ondan sonra geldik sağ salim. İnşallah. İnşallah bakalım ne kadara çözeceğiz. İnşallah serviste de kolayca halledebiliriz işimizi. En kötü birkaç gün parça bekleyeceğiz gibi gözüküyor ama daha da kötüsü çok pahalıya mal olması olur. Evet. Ya parçadan dolayı hiçbir şeyim yok. Benim tek olayım maliyet. Ne kadar mal olacak? Kaç liraya patlayacak? Tek olayım o. İşte yay kırık olmasının haricindeki ekstralar neler çıkacak bakalım. İnşallah. Yani bir tek yay alıp kurtaramıyoruz çünkü amortisör ve yayların komple değişmesi lazım. Yani yayın kırılması aslında bize çok pahalıya mal oldu. Biz çünkü bunu öteliyorduk. Evet. Diğer taraftaki amortisörle beraber set olarak değişmesi gerektiği için o takım komple değişecek. Muhtemelen üst alt bağlantılarında hasar var mı yok mu gibi durumlar yüzünden fiyat da değişebilir. Bakalım göreceğiz hep beraber. Az kaldı. Az kaldı az. Sahil kenarından ayrıldık, artık Trabzon'un içine doğru devam ediyoruz. Ve artık Ducato'lar görmeye başladık çoktan. Evet. Of'tan beri görüyoruz Ducato'ları. Yabancı. Evet, önümüzde. Pös. Oh, şimdi Trabzon merkezdeyiz. Yanımızda çok güzel bir taş köprü var. Altımızdan bir dere geçiyor. Değirmen Dere'ymiş altımızdan geçen dere. Hemen şu yan tarafa doğru sanayi. Burası parçacılar sitesi. Bayağı bir araştırdık artık. Trabzon'a hakimiz. Haritalardan öğrendik her yeri. Haritalardan öğrendik. Şimdi bizim gideceğimiz yer şu yan sokakta bir yerde. Evet, bakalım inşallah kolay bir şekilde çözeceğiz. İnternette yorumlarını iyi gördüğümüz 5 yıldız otomotive geldik. Evet, buraya geldik. Derdimizi anlattık. Ondan sonra şimdi yay bakıyorlar. Amortisör buluruz da dedi. Yay var mı acaba dedi. Yay bakıyorlar. Bakalım yay bulamazsa sipariş vereceğiz. Şurada 2-3 tane parçalanmış Ducato vardı. En kötü çıkmaya yay alırız. Oradan yürürüz bir şekilde de maliyet ne kadar çıkacak onları hiç bilmiyoruz işte. En heyecanlı bölümü orası. Evet. Gitti çocuğumun mama paraları gitti çocuğumun. Mama paraları gitti çocuğumun mama paraları. Max ne yapacağız? Ne yapacağız Max? Evet. Merkez Bankamız. Listeyi açıkladı arkadaşlar. Şimdi şöyle size kameradan Şöyle yaklaştıralım. Ay. Şimdi, Max dur. sağ ol bana. Şimdi listemiz böyle bir şey. Çok net diyemiyor fazla yaklaştırınca ama sağ sol 10 rotil, ön 2 yay, ön 2 amortisör, ön 2 salıncak, viraj demiri, ön 3 lastiği, Z-rot, işte dış aks körüğü, ön porya bilyası, şanzıman yağı vesaire vesaire. Bir de bu da listeye birazcık daha büyüyor. Sanayide Evet. iş arıyoruz. Trabzon sanayi. Eleman arayanlar bize ulaşın. Günlük Eleman. olur, haftalık olur. Aynen öyle. Valla şimdi biz de ufak ufak birikim yapıyorduk makremelerle. Makremelerden gelen paraları biriktiriyorduk. Buna biriktiriyormuşuz meğer. Şimdi bakalım ne kadar tutacak, ne olacak, liste daha uzayacak mı belli değil. Ama bunlar kesin değişmesi gerekenler. Evet, şimdi Ertelediklerimiz de var işlerinde, listeden çıkardıklarımız da var. malzemeler söküldükçe
Ekstra bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı ona bakıyorlar işte. Yani Allah sonumuzu hayretsin. Kimseyi sanayiye düşürmesin. Düşmanımın başına vermesin. Çok zor. Bir, bir sanayi bekleyişi, iki doğumhane bekleyişi. Bence kesinlikle bu durum böyle yani. Dükkanın önünde volta atıyoruz bu sağa bir sola bir bu tarafa. Ya of. Ama şunu söyleyebilirim. Hani iyi bir nokta seçmişiz. Çıraklar da dahil olmak üzere işe çok hakimler. Neyin, evet, aşırı ilgililer. Neyin ne açıdan yapılması gerektiğini biliyorlar. Yani o da değişsin, bu da değişsine gitmiyorlar. Mesela araç yukarıya kalkmışken bir örnek vereyim ama araç yukarıya kalkmışken en baştan başlayıp en sona kadar alttan bakarak gittiler. Evet, Ki kolay kolay bulunabilen bir şey değil bu. Evet, sadece yay diye şey yapmadılar. Haricinde de bize birçok şey söylediler ama onlara bakacağız bakalım. Öyle uzaklara bakma ne olursun. Ya sanayiye gelene kadar yaşadığımız 3 şehirden geçtiğimiz stres şu andaki stresin yanında hiçbir şey değil. Hiç yani. Bir şey oldu mu olacak mı stresi bile daha azdı. Bakalım ne olacak? Yapacak bir şey yok. Yapılacak olanlar mecburen yapılacak. Söyledikleri bazı şeyler vardı işte az önce onu söylüyordum. Söyledikleri bazı şeyler var. Onlar da kontrol edilmeli ya da yakın zamanda değiştirilmeli ama şu andaki duruma yürüyen hale engel olmadığı için evet. önceliğimiz ve masrafımızın büyük çoğunluğu bu tarafa aldığı için şimdilik onlar beklemede olacak. Onları bakım zamanında yaptıracağız artık. Onlara da girseydik biz arabayı bırakıp devam ederdik çadırla. Asıl ustaları geldi bir başladı saymaya. Bu da var, şu da var, şuna da bakmak lazım, buna da bakmak lazım. Şuradan yağ kaçmış, buradan bilmem ne olmuş falan diye bir başladı saymaya. Dedim usta sen git. Sen dedim bize hiç iyi gelmiyorsun. Sen dedim git yani. Böyle olmaz. Valla kalacağız burada dedik. Amca saydıkça. Evet şimdi bakalım bir neler oluyor. Yeniler geldi. Eskiler burada. Şu zaten patlaktı. Diğeri sağlam ama bir cacığa yaramayacak. Üst bağlantılar yeni nesilmiş ama bu arkadaş bu da bilye dağıtmış. Bu da patlak çıktı. Ama bir sürpriz var. Aracımız biraz daha yükselecek. Her geçen dakika masraf artıyor. Üst bağlantılar da ekstra çıktı. Çok ekstra çıktı şu an. Az çıksaydı belki jant kapağı falan alırdık. Evet ya şu çok güzel görünüyordu. Şunu alacaktım ama şimdi alamam çünkü Masraf paramız kalmadı. Borçluk kalmayalım da. Evet. Boşluk alırsak ben mesaiye başlarım burada. Karavanı şuraya çekeriz. Yeni amortisörümüz, yeni yayımız, yeni takozumuz. Bunlar hepsi tamam. Ondan sonra aracımız burada bekliyor. Birazdan montaj yapacağız inşallah. Sanayide kamp keyfi. Yapacağım. Gülden'in Max'li imtihanı. Sanayi kuşları. Yani bana doğru geldi. Evet. Amortisörlerimizden biri takıldı. Yerleştiriliyor daha doğrusu. Daha tam takılmadı. Ondan sonra birazdan diğerini de takacağız. Bakalım ne kadar yüksek bir süspansiyona sahip olacağız hep beraber göreceğiz. Ben çökmeye başladım yavaş yavaş. Bir sonraki çekimde yerde falanım. Şu yükseltme kitimiz. Bu da buraya montaj olacak. Bunun üstüne. Ondan sonra 3 santim standarttan yükseltmiş olacağız amortisörleri. Sanayide geçirdiğimiz her dakika fiyatlar yukarı doğru devam ediyor. Bu durumdan hiç hoşnut değiliz. Bu Sesleri bir eşliğinde. hüzün videosudur.
Hüzün dolu bir videodur bu. Gidişattan hiç hoşnut değiliz arkadaşlar. Her geçen dakika bir masraf daha artıyor. Valla. İlk başta baktılar, parçaları ona göre sökmeye başladılar. Şuralardan bir şeyler çıkabilir dediler. Oralardan hep bir şeyler çıktı. Dahası da çıktı. Dahası da çıktı. Biz artık çıkacak bir şey kalmadı galiba. Az önce en son çıkabilecek şeyi de duyduk. Ah, Başka parça kalmadı çünkü o bölgede. aynen. Bir tekerlekler var. O kadar yani. Kimseyi sanayiye düşürmesin. Amin. Şu fiyatlarla. Sakın ha, aracınıza çok iyi bakın. Bizim ön süspansiyonun yani ön takımın komple değişimi 4. yıl bu sene. Biz aracı almadan hemen önce ön takım yapılmış araca. Hatta 4-5 yıl bile olabilir. Evet. Tabii bir Beşinci yılda yıla. bizde yattı aslına bakarsan. Evet. Yıka yapımı başlamadan önce bir Evet. yıl öyle kaldı ya karavan olmadan. Onu da 5 yıl. katarsak 5 yıl. Normal şartlarda benim bildiğim 2 yılda bir ön takım yapılıyor bu araçlara. Biz 5 yıl idare ettik ön takımı. Ya da en azından bazı parçaları yapılıyor. Evet. İyi kurtardık o gittiğimiz bozuk yollara rağmen. Aynen öyle. Vakti gelmiş, geçmiş. Yayla başlayan arıza maceramız. Zaten amortisörü biliyorduk o. Hazırlıklıydık Bursa'ya ona kadar ama, idare ederiz diyorduk onu da. ama değişmişken hepsi birden değişsin dedik. Daha da şeyler değiştirmeye çalıştılar. Yok dedik o kadar da değişmesin. Evet, bazı şeyleri mecburen es Evet. geçtik. Çünkü ona Öyle bir bütçemiz öyle yok. bir bütçemiz yok. Neyse. Gönül rahatlığıyla yola çıkabileceğimiz kadar sağlam olsun. Aynen öyle. Değişmesi gerekenler değişsin. Şu an için önemli olan taraf o. Beklemeye devam. Evet. Yani birazcık daha bekleyeceğiz. Sanırım sanayide 4. saatimiz falan. Belki 5. Ay yok kaç. Max pes etti. Yerlere attı kendini. Artık dedi yeter. Max sanayiye bayağı işte kamufle oldu yerde. Evet, Zemin bak. ve Max'in Şöyle yapsam sabotaja uğradık. hani bunu yapıyorlar, yapacak bir şey yok. Evet. Bu arada şu jant kapağı çok güzel durmuyor mu sizce de ya? Ama ona paramız kalmadı. Maalesef. Boşluk aldık buraya da. Maalesef. Selamünaleyküm. Neyse. Lastikler takıldı. Şimdi son kontrol. Ondan sonra yüke bindireceğiz bakalım. Evet. Şimdi indiriyoruz. Bakalım yükselti ne kadar olacak? Ya da başına bir iş gelecek mi? Adam video alıyor arabaya. Adam yükseltti ya. Yükseltti mi? Gaza gelene de Oha! Oha! Bayağı yükseldi. Evet. Evet, her şeyimizi Hallettik. hallettik. Kontroller tamamlandı. Test sürüşü yapıldı. Evet. Servisteki arkadaşlar gerçekten çok ilgililerdi. Para verdik diye değil, para vermeden de ilgililerdi. Benim kapım açık. Şimdi yerleşmeye gidelim. Şu günün bir tık yorgunluğunu atalım. Ondan sonra videonun devamına bakacağız. Evet. Evet. Trabzon uçak pistinin dibindeyiz. Birinci konumu karıştırdık. Yanlış yerlere girdik. Barınağın içine girdik. Ne barınağıydı? Balıkçı barınağının içine girdik. 100. yıl balıkçı barınağının Evet. içinde bulduk kendimizi bir anda. Şimdi biraz ileride bir sahil var. O tarafa doğru devam edeceğiz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet, sahil boyunda birkaç yer geçtik. Geçmek zorunda kaldık. Evet. Çünkü girişleri hep alt yollardandı. Biz üst yoldan geçip devam ettik. Şimdi öyle bir yere geldik. Burası stadyum.
Tamirattan sonra aynı zamanda biz ön taraf için yükseltme almıştık. Neredeyse 3 yıldır yanımızda geziyordu bu yükseltmeler. Normal şartta şu tam böyle zor giriyordu elim Evet. şuraya. Şu an Biraz daha yaklaştırayım, gösteremiyorum zaten. bak şöyle zor giriyordu. Yani şöyle takılıyordu. Şimdi burası bayağı bir yükseldi. Ya bir tane kupa bardak girer buraya. Evet. Bayağı Tamam mı? yükseldi ön taraf. Şu an burası 14 santim. Maşallah. Arkada 25 psi hava var. 25 psi havayla neredeyse eşit gibi şu anda. Evet. Ama daha yükselebilir tabii arka tarafta. Arka çok daha fazla yükselebilir. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu, evet. Masraf çok oldu ama hazır bu kadar çok her şey Geldim. açılmışken, yani orası komple sökülmüşken artık 3 yıldır yanımızda gezdirdiğimiz o flanşları da araya koydurmak istedik ve Evet. yükseltin bari diye. Az önce bu olayları yaşarken hep söylediğim gibi biz anlık Instagram'da paylaşımlar yapıyoruz. İşte Instagram'da hikayeler attık, paylaşımlar yaptık. Bir takipçimiz şey demiş, artık bozuk yollara girmez, asfalttan ayrılmazsınız herhalde. Hayır. Ama şimdi böyle gıcır gıcır bir ön takımla lütfen. Abi şu ön takımla bak, bizi takip edenler şeyi bilir. Batman tarafında giremediğimiz bir yer vardı. Her yolunu denediğimiz böyle bir 4 yol ağzında kalmıştık. Evet. Sağ sol. Hasankeyf videosundan sonra. Aynen. Her yolu deneyip girememiştik. Oraya gireriz mesela şimdi. Şu yüksekliği görünce ilk konuştuğumuz yer orasıydı değil Evet. mi? Ah orada olsaydı kesin bu haliyle girerdik falan demiştik. Çok güzel oldu ya. Yine bozuk yollara gireceğiz tabii ki. Çok güzel oldu. Nazar değmesin, lütfen yorumlara nazar boncuğu bırakın dostlar. Aracımızın yüksekliği aşırı güzel oldu. Çocuk nerede? Heh. Tamircideki şey kalfa mıydı o çocuk? Çocuğun dediği gibi ama çok yüksek. Ama çok yüksek oldu abi diyor. Çok yüksek oldu diyor. Gerçekten yüksek oldu bayağı. Bir de bizim ön jantlarımız, yani ön jantlarımız değil, jantlarımızın tamamı 15 inç olduğu için biraz daha da yüksek, boş Evet. gibi gözüküyor böyle. Eski Aslında- haliyle bile herkes şey soruyordu. Yüksek mi diye. Evet, normalde de tekerlek yüksek arası boş duruyordu. diye soruyorlardı. Bu haliyle gerçekten ciddi yüksek gözüktü. Evet. Aslında 3 santimlik bir yükseltme takıldı. Tabii epi topu 3 santim. Biz de bu kadar yüksek gözükeceğini tahmin etmiyorduk. Ama çok şey oldu ya. Evet, bir garip oldu. Garip geliyor gözüme. Yani gerçekten şimdi size şöyle farklı açılardan da göstereyim istiyorum. Ama çok fark etti ya. Çok fark etti canım. Arkadaki amortisörü görebiliyorsun böyle. Evet. Öteki türlü Normalde- gözükmüyordu. Hayır, hiçbir şey gözükmüyordu arka tarafta. Alçak kalıyordu çok. Evet. Çok para gitti. Gelelim maliyete. Neler değişti? Önce onları içeride yaparız liste ya da sayabilirsin sen. Tamam, Sen daha net biliyorsun. Max'i gezdirelim, sonra içeri girelim, bir kahve yapalım. Hem Evet. kendimiz yorgunluğu atalım. Hem de içeride neler değiştirmişiz, ne kadar masraf yapmışız, onları konuşalım sizinle. Peki bu kadar yorgunluğun üstüne ne yemek gider tatlım? Vallahi Bence ben hemen tabii ki menemen gider. Peki menemen neyle gider? Tabii ki Çıldır Gölü'nde kendisini batmaktan kurtardığımız sevgili dostumuzun bize hediye etmiş olduğu bu bakır tavada gider bu. menemen. evet ya. Bakır dedim, bu yanlış Bakır, kelimeler bakır. kullanmıyorum Doğru. yorgunluktan. Doğru, Bakır Çıldır Gölü'nde baktıkları için yardım ettiğimiz Muhammed'ti arkadaşımız değil mi? Galiba Muhammed ya, Erzurumlu. Erzurumlu Muhammed sağ olsun bize bu bakır tavayı hediye etmişti ve biz de bunu bekliyormuşuz gibi sürekli bunu kullanıyoruz gerçekten. Her Ama çok seferinde lezzetli alıyoruz. oluyor tadı ya. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin aracılığıyla Aynen kendisi bizi izliyor mu bilmiyorum ama kendisine sizlerin aracılığınızla da tekrar teşekkür edelim. Bu bakır tavayı bize hediye ettiği için. Kendi kullanma fırsatı olmamış bakır tavayı. Bize nasip oldu. Biz de hakkını veriyoruz diyebilirim. Hem kullanıyoruz hem bol bol anıyoruz onları da. Evet. Ama hemen bundan Ama çok zor bir yerden çıkmıştı. Onu Çıldır videosunu izleyenler bilir. İzlemeyenler de tekrar o videoya dönüp onu nasıl bir yerden kurtardığımızı ve kaç saatte kurtardığımızı görebilirler. yani önce biz batmıştık.
Sonra onlar batmışlar. Onları kurtarmak için Tolga yaklaşık 2,5-3 saat kadar orada kaldı. Evet. Ekmeğimiz yoktu. Ekmek yaptık o arada falan. Hamur işi yaptık. Aynen. Ondan sonra sağ olsunlar giderlerken onlar tabii kurtulmanın sevinciyle yola çıktılar. Giderlerken bize bu bakır tavayı, teşekkür için bakır tavayı ve ekmek hediye ettiler. Ya. Güzeldi. İyi çocuklardı. Böyle değişik anılar. Keyifli insanlardı. Böyle yolda olunca işte hani ara sıra böyle arızalar da yaşayabiliyorsunuz ama genele baktığınız zaman genelde hep güzel anılar var. Öyle ama yani şimdi sürekli yolda olduğunu düşünürsen böyle şeyler normal aslında. Tabii. Ya sonuç olarak hareket eden bir eve sahipsiniz. Evet. Ve bu evin hareket eden aksamları illaki bir yerde arıza çıkartabiliyor. Gönül ister ki orijinal malzeme kullanılsın ama illaki yan sanayi malzeme kullanılıyor. Yani şundan örnek vereyim size. Amortisörün sadece bir tanesinin orijinali yaklaşık 8.000 lira civarında. Hani yan sanayisi 1600 lira. Şimdi nasıl 8.000 liralık bir amortisör taktırabiliriz ki biz? Taktıramayız. Bizim gibi birçok insan da taktıramıyor. Maalesef öyle. Yani bu yüzden de işte ömürleri kısa oluyor ama yani yapacak bir şey yok maalesef. Şu anki şartlar bunu gerektiriyor dostlar. Neyse yapacak bir şey yok yani kaza bela Tabii olmadığı canım. sürece Ya arızaya aynen öyle. ya Aynen da öyle. bakıma bu fiyatlar verilecek yani yapacak bir şey yok. O zaman biz şu güzel tavada sevgili Mehmet miydi? Mustafa mıydı? Benim isim hafızam Muhammed. Muhammed'in bize hediye etmiş olduğu güzel tavadaki yemeği yedikten sonra bir hesapları kitapları bir düzeltelim. Yazalım ne yaptırdık ne yaptırmadık. Ustaların şeyleri fotoğraflarını çekmiştik oradan bir Evet. bakarız. Fiyatlandırmayı bir düzelteyim ben. Neler değişmiş, neler etmiş. Kahve içerken konuşuruz. Evet. Ne kadar para gitmiş, niye bu kadar üzülmüşüz? Görüşürüz. Kahveler hazır. Bana yer aç. Dökmeden geleyim. Oh, suratlar şekiller çıkmış kahvenin üstüne bak. Maymunlar cehennemi. Değil mi? Baksana. Evet. Şarja takacağım. Kendime taktım ben şarja. Hayır, ben İhtiyacım telefona var. takacağım. Şimdi Şöyle atayım. Evet, bir listemiz var. bir adet Kuzu. listemiz var. Şöyle. Önceki videoda bildiğiniz gibi aslında yayımız kırılmıştı. Yani sadece tek bir yayla başlayıp gerçi tek bir yayla başlamadı. Bizim sol amortisörümüz patlaktı uzun zamandır. Onun için bir bütçemiz olmadığından dolayı zorluyorduk. Erteliyorduk devam. Yürümeye bir sıkıntı yaratmadığı için. Evet. Önceki videolarda izlediğiniz hep o bozuk yerlere girmeme kısmındaki zorlamama olayı aslında ta Antalya'dan beri devam ediyor. Aynen öyle. Antalya Anamur taraflarından beri falan devam eden bir süreç aslında o. O süreçten beridir erteliyoruz. Hem Doğu bölgesinde tanıdığımız, bildiğimiz bir servis olmayışından kaynaklı hem de Gülden'in size biraz önce dediği gibi bütçeden kaynaklı olarak biraz bekletiyorduk. O yüzden ta bu zamana kadar geldi. Ta ki Şavşat'ta bir önceki videoda izlediğiniz Şavşat'ın çıkışında amortisör ön sağ taraftaki yayımızın park halinde kırılması ile birlikte artık kaçışımızın olmadığı ve kötü sonun yaklaştığını habercisiydi. Biraz uğraştık servise ulaşabilmek için. İlk günler zaten ilk gün falan acayip stres olduk. Çünkü o halde nasıl yürüyebileceğimizi bilmiyorduk. Ya Telefonla yürünür mü konuşsak da. yürünmez mi? Şimdi ben yine fotoğrafını koyarım ilk halinin. Şimdi amortisör yay kırılmış ve amortisöre baskı yapıyor. Amortisör tutuyor. Hani elle sarstığınızda çok sağlam. Hani herhangi bir kımıldama yok ve Sıkışmış gibi gözüküyor ufak da olsa bir git gel yaptık, hareket ettik. Hani bir bırakacak mı kendini, bir şey olacak mı diyerekten. Onda da herhangi bir ses ya da hareket yoktu. Sonrasında işte bir iki ustayı aradık. Bir iki lastikçi arkadaşımızı aradık. Onlarla görüştük. Onlar problem olmaz, yardır git tabirleriyle, ki sakın bunu yapmayın. Evet. Mümkün mertebe kontrollü gidin. Yolu çok iyi okuyun. Yoldaki bütün kasislere çok dikkat edin. Çünkü tamamen şans. O her ne kadar oraya sıkışmış Tabii. da olsa en ufak bir belki atma yapacak tekrar ya da o sıkıştığı yerden kurtulacak yoldaki en ufak bir kasiste.
yay yerinden fırlayabilir ya da bir yayın parçası fırlayıp aracın altına gelecek bir yerde. Evet, Çünkü asıl yay sorun. oradan fırlayıp açısını değiştirirse lastiğe gelebilir. Fren hidroliğini kopartabilir. Kablolar, Elektriklere, hortumlar var orada. tabii her şeye hasar verebilir. Yani çok riskli bir davranıştı aslında bizim yaptığımız ama bulunduğumuz konumdan Trabzon'a kadar ya da yetkin bir servise kadar çekiciyle gelmek dünya para arkadaşlar. Yani o yüzden biz biraz risk aldık ama o riski nasıl aldık? İlk gün Şavşat'tan aşağıya inerken, Şavşat'tan aşağısı 40 kilometre, 45 kilometre gibiydi. Biz onu ikiye böldük. Evet. Bir gün 20 kilometre süratle 65 kilometreydi 65. Artvin. bir gün çok pardon. Bir gün 20 kilometre süratle belli bir kilometre indik rampa aşağıya. Ertesi gün yine 20 kilometre süratle Artvin'e indik biz. Oradaki avantajımız dağ yolları ve virajlı yollardı. Çok hızlı akan bir trafikte değildi. O yüzden o kadar yavaş gidebildik aslında. Aynen öyle. Oradan sonra Artvin'den sonra biraz daha hızlanmaya başladık. Baktık ses gelmiyor hiçbir yerden. Bir hareket yok. Sürekli kontrol ettik bu arada her duruşumuzda. Yani devamlı molalar verdik. Kontrol. Kulağımız devamlı orada. Gülden o tarafa yakın oturduğu için Gülden'in devamlı kulağı orada falan. Hani devamlı böyle kontrollü gittik. Ama gerçekten çok ciddi stres yüklüyor insanın üzerine. Aynen öyle. Özellikle Rize'den sonra yol çok güzel olmasına rağmen, inanılmaz güzel bir yol. Yol çok güzel olmasına rağmen yine de stres yaşıyorsunuz. Çünkü o yolda işte 40-50 kilometre sürate çıkmanız gerekiyor. Daha yavaş gidemiyorsunuz. İşte 40-50 kilometre süratte de şöyle bir risk barındırıyor. Eğer ön taraf sizin fark etmediğiniz bir kasiste araç yukarı hareketlenip yaylar boşa çıkarsa bir şey olabilir mi tedirginliği var devamlı. O tedirginlik bile zaten stres yaratıyor aslında. Aynen. Hani onun oradan çıkmayacağını bilsen belki daha rahat hareket edersin ama işte böyle 5-6 günde mi? 5 günde şeye geldik. 2 gün biz oyaladık kendimizi. Hafta sonuyla Ofta. beraber yavaş yavaş o yüzden servise kadar geldik. Bulabildiğimiz en güvenilir Ducato servisine geldik. Totalde 280 80. 280 küsur kilometre yapmış olduk bu süreçte. Ama işte ufak yaptık bu kilometreleri. Şimdi neyse çok uzatmayalım. Zaten sürecin birçoğuna tanık oldunuz. Ben hemen yapılan şeylerden bahsedeyim. Neler değişti? Şimdi öncelikle 2 tane ön amortisör yayımız değişti. Tek parça değiştirmek yerine çift değiştirilmesi gereken malzemeler olduğu için haliyle çift değişti bunlardan. Yani bunu tek tek değiştirmeyin arkadaşlar sakın. Çift değiştirin bu malzemeleri. 2 tane ön amortisörümüz değişti. Bunlarda da ya bir tanesi sağlam bunda bir şey yok değiştirmeyelim diye girmeyin. Bu malzemeler çift değişmesi gereken malzemeler. Muhtemelen ötekisi de kısa bir süre sonra patlar. Çünkü işte ayarları aynı olmayacak, eş tutmayacak yükseklikleri, Aynen. sertlikleri aynı olmayacak. Salıncaklar değişti. Sağ ve sol salıncaklar değişti. Onların da durumu kötüydü. Sol rotil, sağ rotil, sol dış aks körüğümüz. Aksımızda da birazcık şey vardı ama onu dahil edemedik. Onu sonraki aşamaya bıraktık. Normalde ustanın dediği aksı da değiştirsek iyi olur dedi ama değiştiremedik. Şimdilik o kaldı. Aks körüğümüz yırtılmıştı. Aks körüğümüz değişti. Porya sağ taraftaki porya rulmanı dağılmış. Porya rulmanı değişti. Porya rulmanı dediğimiz şey aksın girdiği karşılığı. Rulman. Yani çok detaya girmeyeyim ben. Zaten arabacıların çoğu anlıyor benim terimlerimden. Porya rulmanı değişti arkadaşlar. Sağ taraftaki. Yalnız benim de bunları anlamam. Sen anlayacaksın. Biz motorcuyuz. Yani biz motosikleti kullanan Sen aynı ben zamanda direkt karşısı. evet, biz motosikleti kullanan ve aynı zamanda bakımlarını da kendimiz yapan insanlarız. O yüzden biz birçok şeye hakimiz. Çin malı motorların usta ettiği insanlardan biriyim. Aynen öyle. Sağ taraftaki rotil değişti. Sol rotil de değişti tabii doğal olarak. Amortisör ön sağ takozu değişti. Sol takozun durumu iyiydi. Ona elleşmedik ama sağ takozu değiştirdik. Ondan sonrasında amortisör iç takozlar değişti. Her ikisinin de. Çünkü eski takozlar yeni amortisörlerde tutunmadı. Tutunmayınca da bu sefer çok fazla ses yapacak. O yüzden lak sese de gerek yok. Onları da değiştirdik. Zaten çok pahalı malzemeler değil onlar. Ondan sonra torna işçiliğimiz oldu. Porya rulmanından kaynaklı olarak. Onu orada değiştiremiyorlar. Tornacı çözüyor o işleri. Torna işçiliğimiz oldu.
Rota ayarımız yapıldı doğal olarak. Tekerlekler sökülüp takılınca. Aynen öyle. Ve genel mekanik işçiliğimiz yapıldı. Şimdi o salıncaklar vesaireler bahsettiğimiz o işte amortisörün ve onu öyle uzun süre kullanmak zorunda kalmamızın aslında verdiği hasarlarla beraber gelen şeyler. Evet. Salıncaklar değişmese de olur muydu? Aslında olabilirdi ama sol ön tekerleğimiz çapraz durmaya başlamıştı. O çok salıncaktan değil. Salıncaktan olmadığını çözdük onun. İşte aks, o aradaki şeylerin bozukluğuyla beraber. O şundan kaynaklanmış. Bizim o çocukla çözdük onu. Araç bizden önce amortisör o poryonun alt kısmından bir darbe almış. Evet, zaten tahminim. O salıncağın bağlantı noktasının olduğu yerden oradan bir darbe almış. İzi var. Darbeyle birlikte amortisörde ufak bir yamukluk var. Amortisörden kaynaklı. O ama yüzden ilk biraz başta dersliğimiz içe konuştuk ya, olmuş. acaba onları da değiştirince mi düzelecek falan Evet, diye evet. düşününce onlar da değişsin diye düşündük Aynen. en başında. İyi oldu. Güzel oldu. Keşke hepsini yaptırabilseydik yapılması gerekenlerin. Tabii. Ama şu hala yapılması gereken, acil olmayan şeyler maalesef devam ediyor. Maalesef var. Yani şu liste... Videonun ortalarında bir yerde söylemiştik. Yavaş yavaş para biriktirmeye başlamıştık ve kenarıya para atıyorduk falan derken biriktirdiğimiz de. paranın tamamı gitti şu an. Evet, o yüzden daha devamını yaptıramadık. Yani biz borçlu çıkmaktan bayağı Gerçekten. tedirginlik açıkçası Çünkü şöyle, söylemek İlk gerekirse. başta bir fiyat konuştuk tabii haliyle. Baktılar kabaca araç kalktıktan sonra işte şunlar değişmesi lazım. Bazıları belki değişecek. Ama Bazısı sökülünce görülecek olan şeyler. sökülünce belki daha artabilir dediler. Belki daha artabilir dedikleri her şey listeye eklendi sonradan. Evet. O yüzden bir işlem esnasında da tabii tırsmadık değil. Oraya kadar gitmişken o değişmezse olmayacak bu sefer. Neyse ki. Yani bir ara bir işte usta vardı, geliyor araca bakıyor falan. Dedim usta sen gelme bu ara. Sen ne zaman gelsen dedim bu listeye bir şey ekleniyor. Gelme dedim araca. Abi, Bakma dedim bana. usta böyle alttan başladı. Tekerleğin oradan başladı. Şöyle alttan bu tarafa doğru yürümeye başladı. Arkaya doğru şurası falan diyor. Ama bir şeyler söylüyor. Onu evet, araya giriyorum, çok özür dilerim. Birçok servise gittim. Önceki arabalarımda, önceki motosikletlerimde hani çok servise gittim. Söylediğim sadece şuydu benim servise girdiğimde. Sağ yayım kırıldı. Sol amortisörüm patlak. Evet. Bakın 2 tane madde söyledim. Yağ kaçaklarına, şanzıman yağ kaçaklarına. Ha bu arada şanzıman yağı da var. Evet. 2,5 litre şanzıman yağı da var. Onu unuttum. Yağ kaçaklarına, mazot kaçaklarına, ondan sonra Direksiyon kutusuna, vites, debriyaj hepsine. her şeye bakıldı. Gülden'in dediği gibi aracın ön tarafından bir başladılar. Lifte kalktı araç. Bir başladılar arka tarafa kadar. Her şeyi yazdılar. Biz körükleri indirmiştik. Sıfıra indirmiştik. Araç lifte kalkınca arka makaslar da açılınca içinde körüğün hava olmadığı için garip bir şekil aldı körükler. Büzüştü böyle patlakmış gibi gözüktü. Körüğün patlak arkada da dedi. Yok dedim o patlak değildir. Hani abi o kadar yürüdüler. Oraya kadar dikkat ederek söylediler yani. Ha bu şey demek değil işte bu da var bunu da yapalım bunu da yapalım gibi değil. Hayır. Gördüklerini söylediler direkt. Ve hani senin söylediğinle sadece yayları ve amortisörü değiştirip hadi tamam gidin diyebilirdi. Evet. Ama adam bunu yapmadı. Zaten Benim demek istediğim o. Aynen, Normal aynı yere şartlarda geldik. servise gittiğinizde siz ustaya bir şey söylersiniz ve sadece o yapılır. Evet. Hani başka bir şeye bakılmaz ya. görse bile yapmaz Aynen yani. öyle. Burada o yoktu. Zaten bizim İzmir'de motor blok kulağının düşmesinin sorunu o değil miydi? Evet. Kulağın o şeyleri saplamaları kırmasının sebebi oydu. Görmüş. Kendisince bir Helecoil atmış. yay uydurmuş. Aslında onu orada görüp söyleseydi bize usta o zaman o parçayı da değiştirirdik ve öyle bir sorun yaşamazdık. Aynen öyle. Yani göz göre hatalı olan şeyi örtbas etmiş yani kısacası o adam. Şimdi bu bize söyledi. O var, bu var, bu var. İster yaptır, ister yaptırma. Tabii. Bunlar var diye hepsine baktı. Biz motorda da öyle. Motorda işte bir sorun yaşardın. İşte bu sorun var ama bir göz gezdir ya da işte ne bileyim muayeneye gideceğiz zaman bir bak dersin. Sen Öyle, nereye uzaktan dersen bakar. öyle bakar sadece gerçekten.
Elektrik tesisatında sorun vardır. En baştaki 2 kabloyu yeniler, arkasındakiler durur. Sorun çözüldüyse orada kalır normalde. Gerçekten servis çok doğru bir yere gitmişiz. Çok özveriyle çalıştılar. Biz gittiğimiz gibi şansımıza iç alanda bir araç vardı. Onu çıkarttılar, Evet, onu bizi çıkarttılar. aldılar. Ve sürekli bizim araçla uğraştılar. Hiç başından Ya ayrılmadan. saat 5.30'da mı çıktık? 6 mıydı? Yok, 6'yı geçiyordu. Geçiyor muydu? Geçiyordu. İşte yani o saatte kadar bizim araçla uğraştılar komple. Başındalardı. Çok ilgililerdi yani parçalarda. Allah'tan çok kolay bulundu. Parçalar da çabuk bulundu. Bir iki parçada şey oldu, eksiklik oldu Evet, ama ama onu o da yine başka bir şeyle telafi ettiler. Başka iş devam ettiği için o parçaları arama zamanından kayıp yaşamadık. Evet, aynen öyle. Yani Hiç oyalanmadık yani orada. Biz orada bulunduğumuz süre boyunca arabada işlem yapıldı sürekli. rakamı telaffuz etmek ister misin? 20'yi geçtik maalesef. 20'yi geçtik. Şöyle ben gündüz Instagram'da hikaye paylaşmıştım. Biz de bilmiyorduk o arada. Bakılıyordu daha. İşte 5, 10, 15, 15, 20 gibi. 20'yi artık üst limit olarak hani aralık kadar olarak daha, ne vermiştim. kadar olabilir? 20 olamaz diye düşünürken ama 20'yi geçtik maalesef. Ama yine dediğimiz Ya gibi. bu fiyatlar tabii şöyle. Şimdi biz tam net fiyatı hani verip vermeme konusunda aramızda konuştuk ama vermeyelim dedik. Şundan dolayı kullanılan amortisör fiyatları farklı olabilir. Daha ucuzunu bulabilirsiniz. Bir de kullanılan- siz bu videoyu ne zaman izlersiniz kim bilir, fiyatları görüp Evet. sonra kahrolmak var. Aynen öyle. Biz karavan yapım maliyet videosunu da bu yüzden çekmedik. Çünkü bizim 4 yıl önce çektiğimiz yapım maliyet videosunu bu yıl izleyen birisi ne olmuş bu fiyatlar diye Yani, küfretmekten ağzı yamulacak ve o fiyatlar hiçbir işinize yaramayacak. Yani bundan bir ay sonra bile izleseniz bu fiyatları yaramayacak. maalesef Bir hafta hiçbir şey sonra yaramayacak. bile izlese yaramayacak. Çünkü kadar devamlı hızlı. fiyatlar değişiyor. Devamlı işçilikler mecburen değişiyor. O yüzden hani 20'yi biraz geçtik. Ama Evet. dediğim gibi hani evet, şarj ve hafıza kartı yine bize dayanamadı her zamanki gibi. Öyle yani dostlar. Fiyatı o yüzden çok belirlemek, söylemek istemedik. Çünkü her şeyin fiyatı değişiyor ama yaptığımız işlemler bunlar ve ortalama 20 bin lira gibi bir rakam tuttu. Karadeniz böyle maceralı başlamış oldu. Karadeniz'in bir kısmına es geçmek zorunda kaldık. Halbuki Şavşat'a doğru devam ederken Ne büyük hayranlıkla. hayal. Evet yani ne kadar güzel. Yani geleceğimiz yerleri gezemedik. Şimdi birçok kişi sosyal medyadan işte Instagram'dan falan geri dönersiniz ya ne olacak falan dedi ama geri dönmeyiz. Geri dönmeyiz. Çünkü Zaten daha önce yol de ileri doğru. Zaten daha önce de birçok yere es geçmiştik. Bir sonraki tura bırakacağız oraları. İşte Evet. Rize, Artvin. Aslında şöyle o bölgelerdeki yükseltiler dolayısıyla zaten görmek istediğimiz pek çok yere bizim bu araçla gitmemiz mümkün değilmiş. Aynen öyle. Onu fark etmiş olduk. Yerlerini öğrenmiş olduk. Çoğu yerin yolunu burası da buradaymış gidemeyecek miyiz diyerek geçmiş olduk. Bir sonraki tura bırakacağız oraları. Geri dönmeyeceğiz. Şimdi bundan sonraki videodan itibaren artık Trabzon'dan başlayarak gezmeye devam edeceğiz. Aynen. Bir sonraki video Trabzon. Çok güzel yerler gezeceğiz. Çok güzel yerler buldu. Trabzon'daki bir iki takipçimiz var. Onlarla görüşeceğiz. O zaman bizi izlediğiniz için, değerli vaktinizi bize ayırdığınız için ve bizleri yalnız bırakmayıp bizlere destek olduğunuz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.